Herkese selamlar. Dünya Kupası'ndaki tüm takımları incelemeye devam ediyoruz. Artık D grubundayız. Amerika ile ev sahibiyle başlayalım. Nasıl bir takım göreceğiz? Detaylıca anlatalım. Amerika'nın geçmiş turnuvalar tecrübesine bakarsak 1930 yılında katılmışlar ve yarı finalde oynamışlardı. 30 ve 34 dönemlerinde kupaya katılmış olmaları çok önemli ama özellikle son dönemlerde 94 sonrası dönemde yavaş yavaş Amerika'nın ev sahipliği sonrasında Amerika'nın futbola odaklanmaya başladığını daha çok önem verdiğini gördük ve devamında pek çok turnuvada iyi işler çıkardı Amerika. 3 turnuvadır 2010'da, 14'te ve 22'de katıldıkları son 3 turnuvada gruptan çıkmayı başardılar. Bu önemli bir başarıydı. 2002'de çeyrek finalleri var. Amerika'nın özellikle bu Dünya Kupası'nın ardından tekrar büyük bir atılım yapmasını bekliyorum. Bu atılımı gerçekleştirmek için Mauricio Pochettino ile anlaştılar. Ondan çok şey bekleyen bir Amerika var. Yıllardan beri bu turnuvaya hazırlanıyorlar. Neler yapacaklarını merakla bekliyoruz. Hoca Pochettino'dan bahsedersek 2024 yılında Amerika'ya atandı. Hocalığa başladı. Gold Cup'ta 2025'te final oynamayı başardılar ama bu bir başarı değildi aslında. Kaybetmiş olmaları Gold Cup'ı kötü bir durumdu. Bu kupayı Meksika'ya kaybettiler. Dünya Kupası'nda beklentileri bu kez çeyrek final olacaktır düşüncesindeyim. Pochettino'nun varlığından kaynaklı bu kadar büyük bir hocanın mutlaka hedefinin de yukarılarda yer almak olması olası gözüküyor. Çok büyük bir tecrübe Pochettino. Tottenham'daki Şampiyonlar Ligi serüvenini hatırladığımız zaman öyle bir takımı bir eleme usulü kupada oraya kadar götürmüş olması başarıydı. Hocanın sanırım fena olmayan bir performansını göreceğiz bu Dünya Kupası'nda. Kadro kullanım becerisi olarak yukarıda bir takım görüyoruz. Her maç farklı bir yapı, her maç geniş bir kadro gösteriyor bize Amerika. Formasyon olarak 3-4-3'e yakın bir kadro var. 4-2-3-1, 3-4-3 ikisini de kullanacaklar düşüncesindeyim. Kalede Matt Freeze var. Pochettino'nun kendi keşfi 27 yaşında bu kaleci MLS'te forma giyiyor. Geçen yıl bu zamanlarda milli takıma çağrılmamıştı ama Pochettino son 15 maçın 11'inde ona şans verdi. Yavaş yavaş hocanın kendi keşfettiği isimlerin de bu kadro yapılanmasında bulunmaya başladığını görüyoruz. Yedek kaleci olarak Matt Turner var. Matt Turner seviye anlamında gerçekten bu takımın bence olmazsa olmaz seviyesindeki bir isim. 52 milli maç var. Dünya şampiyonasında, Dünya Kupası'nda kaleye alması muhtemel bir isim Turner. Ama hoca şunu diyebilir. Bir süredir Methu'yle devam ediyoruz. Bunu sürdürelim düşüncesine sahip olabilir. Bunu kupa başlayınca göreceğiz. Defans hattında sol stoperde Ream'i görüyoruz. Tim Ream, veteran sol stoper 38 yaşında. Cincinnati'de MLS'de oynamaya devam ediyor. Fulham'dan 2025 yazında MLS'e dönmüştü. 79 milli maçı var. Mart'taki kampta kaptanlık yaptı. Bu takım için çok önemli, çok değerli bir isim ama artık çok geriye giden bir Ream söz konusu. Maçlarda rakiplerin hedefi olma ihtimali yüksek. Bizim için de bir avantaj olacak. Tim Ream üzerinden oynayabiliriz düşüncesindeyim. Amerika'nın defans hattı çok güven vermiyor. Bu geniş kadroyu kendim yapılandırdım. Son Amerika maçlarındaki yapılan tercihlere göre. Dolayısıyla %100 kesin bu kadro olacak demiyorum. Ben paylaşana kadar belki değişiklik yaşanabilir ama Amerika kadrosu büyük ölçüde bu şekilde yapılandırılacak. Yanında Chris Richards olacak. Defansın bel kemiği 26 yaşında. Crystal Palace takımında forma giyen önemli bir oyuncu. Geçmişinde Bayern Münih'te var. Bu sezon düzenli oynadı Crystal Palace'ta. O takım için çok önemli. Diğer isim ise sağ stoper Blackman. MLS'te yine Pochettino keşfi. Burada kaleci ve sağ stoperin MLS kökenli olduğunu görüyoruz ama büyük ihtimalle Turner da kaleyi devralabilir. Orta saha hattına bakalım. Orta sahada Weston McKennie her zaman Amerika'da değerli bir seviyede olan Amerika için olmazsa olmaz bir isim. Hocanın da Pochettino'nun da en kritik oyuncusu olacaktır mutlaka Weston McKennie. Oyunun iki yönünde çok özel bir oyuncu, çok değerli bir oyuncu. Oyun zekası çok yüksek. Pozisyon bilgisi ortalamanın üzerinde, çok değerli seviyede pozisyon bilgisi. Mutlaka Amerika'nın bu iki yönlü oyunundaki temel direklerden biri olacak. Bu sezon çok fazla gol katkısı yaptı Avrupa'da. Juventus'ta oynarken çok fazla hücuma çıkan, oyunun her yerinde oynayabilen bir oyuncuydu. Gerektiği anlarda stopere bile çekilebilecek bir isim Weston McKennie. Milli takım için olmazsa olmaz seviyesinde çok önemli bir isim. Yanında Taylor Adams'ı göreceğiz büyük ihtimalle. O da yine iki yönlü oynamayı çok iyi bilen bir isimdir. 3-4-3 oynarken genellikle oyunun iki yönlü kuvvetli orta sahalar kullanmak ister hocalar. Bundaki temel sebep şu olur. Oyun kurarken yapılacak bir hatada işin defans kısmında katkı verebilecek, yerleşimi iyi olan, top kapabilecek orta sahalara sahip olmak istersiniz. Weston McKennie de Taylor Adams da
bu seviyede oyuncular. Bunu yapabilecek oyuncular. Hücum kısmına destek noktasında da atacağı topsuz oyun koşulları. McKennie bu şekilde çok fark yaratan bir oyuncu. Mutlaka Amerika'nın en güçlü karnı merkezde olacak gibi gözüküyor. McKennie hücum desteğini yapabilecek bir isim. 4-2-3-1 tarzında ortalanı kuvvetlendirelim derse eğer Pochettino bunu da yapabilecek çok iyi bir orta saha kadrosu var elinde. Berhalter'i ben çok beğeniyorum. Tessman seviye anlamında hiç fena değil. Morris var. Yani özellikle Taner Tessman burada direkt olarak oynayabilecek bir oyuncu. Güçlü bir orta saha düzeni olursa Tessman'ı mutlaka göreceğiz. Amerika'nın merkez hattı gerçekten oldukça iyi. Kanatlara bakalım. Ersten var sol kanat beki olarak. Sağ kanat bek olarak Freeman var. Sol açıkta Brandon Aronson, sağ açıkta Pulisic var. Sol taraftan başlarsak Aronson 25 yaşında Leicester United oyuncusu. 56 milli maçı var. Hız ve dribling özelinde iyi bir oyuncu. Hiç fena değildir o konularda. Biraz daha işin top sürme kısmını halledebilecek bir isim gibi gözüküyor. Defans testi de fena değildir. Yani defans testi olan iki yönlü oyunu iyi oynayabilen bir isim Aronson. İşin defansına destek verebilecek bir isim gibi gözüküyor. Christian Pulisic var sağ tarafta. Pulisic daha çok takımın süperstarı gibi bir role bürünecek. Yani her Dünya Kupası öncesinde Christian Pulisic sanki süperstarmış gibi pazarlanıyor Amerika medyası tarafından. Eldeki en önemli oyuncu o durumda ama hiçbir zaman da çok iyi bir özel performans göremedik ondan. Genellikle Gold Cup'ta fark yaratan bir isimdi. Bu sezonda iyi bir sezon geçirmedi. Serie A'da çok iyi bir sezon geçirdi diyemeyeceğiz Pulisic açısından. Bu takım daha çok Pulisic'in yaratıcılığına bakan, Balogun'un göstereceği o günkü performansa bağlı olan bir takım. Balogun'un güven vermediğini, maç değişen performansının çok derinden hissedildiğini söyleyebiliriz. Bazı maçlarda yetersiz kalan performansını biliyoruz. Pulisic'e odaklı bir takım göreceğiz. Balogun'un ne yapacağı çok önemli. Orta sahada Adams ve McKennie ezberi, orta saha ezberi çok yukarıda bir ezber ortaya koyacaktır. Yedeklerde Pepe var, Hacı Wright var, Sargent var, Tillman var. İyi bir orta saha hattı var. İyi bir hücum hattı var Amerika'da. Yedekler gayet iyi. Kanat bekler zayıf. Stoper hattı zayıf. Rim burada hedef olacak rakipler tarafından yaşlı bir isimdi aynı zamanda. Yani çok kolay değil işi. Belki McKennie stopere bile çekilebilir. Sağ stoper Blackman'sa seviye anlamında Dünya Kupası'nı kaldırması çok kolay olmayan hata yatkın bir isim olarak değerlendiriyorum. Amerika ev sahibi olmasından dolayı mutlaka ekstra motivasyonla daha tutkulu, daha ateşli oynayabilecek bir takım. Ama çok çekinebileceğimiz bir takım değil. Yani çok korku veren bir takım değil Amerika. Onlar şunu güzel yapıyorlar. Takım halinde defans, takım halinde hücum konusunda iyi durumdalar. İyi pas yapıyorlar. Seri pas yapabilen bir takım. Geçişleri kullanma konusunda çok iyiler. Bu şekilde uzun toplarla Pulisic'i bulma ihtimalleri yukarıda kuvvetli gözüküyor. Burada eğer hata yapmazsak ve dikkatli oynarsak Amerika'ya karşı sorun yaşamayabiliriz. Amerika'nın fikstürüne bakarsak Amerika Paraguay ile başlayacak. Paraguay'a karşı alınacak bir galibiyet onların bir anda hedefleri olan birinciliği hedeflemesini ortaya çıkartabilir. İkinci maçları ise Avustralya'ya karşı. Bu iki maçta 6 puan alıp garantilemek isteyecekler. Son maçın Türkiye'li olması bizim için bir avantaj olabilir. Amerika ilk iki maçta kazanalım, sonrasında garantili çıkalım diyebilir Türkiye'ye karşı. Biz ise ilk iki maçta mutlaka iyi sonuç alıp son maçta liderlik maçına çıkabilmeliyiz Amerika'yla. Amerika eğer 4 puanla gelirse Türkiye maçına orada çok gergin bir maç görebiliriz. Ama Amerika hata yapmayıp Türkiye maçına mutlaka 6 puanla gelmek isteyecek. Bence bunu başaramayacaklar. Yani 4 puan muhtemel görüyorum bu iki maçın ardından. Buradaki Türkiye maçının son maç olması bizim açımızdan avantaj olabilir. Bizim açımızdan daha iyi olabilir. Grubun gidişatını şekillendirip Amerika ile son maçı yapabiliriz. Mutlaka bizim de ilk iki maçtan iyi sonuçlar. Mutlaka bizim ilk iki maçtan iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Bu olmazsa olmaz. Ama Amerika'dan çok korkacağımız, çekineceğimiz bir durum söz konusu değil. Hoca Pochettino ne yapacak? Bu biraz daha belirleyici olacak gibi gözüküyor. Sizlerin yorumları, görüşleri çok değerli. Lütfen Amerika'dan beklentilerinizi yorumlara yazın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.